Merhaba dostlarım. Çok önemli bir uyanış seansına daha hoş geldiniz. Bu hafta Hadise üçlemesinin ikinci bölümünü yani Hadise'nin biz gezegen sakini ruhlar bazında etkilerini göreceğiz. Bu arada yeni kanala verdiğiniz destek beni çok gururlandırdı. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Uyanışa desteğiniz hiç eksik olmasın. Lafı çok uzatmadan videomuza geçelim. O halde yükseliş başlasın. İyi seyirler. Son yıllarda ne zaman bir film açsam, ilk sahne genelde filmin final sahnesi oluyor. Ve bu ilginç bir şekilde hoş bir kompozisyon oluşturuyor. Bu nedenle ben de küçük bir spoilerla başlıyorum. Hadiseden sonra ne olacak? Her şey, her neyse bir şekilde açıklanacaktır. 5. boyuttaki parlayan Nova dünya yani Gaia'dan hiçbir şey gizlenemez. Gezegendeki her insan bir gün kötü amaçlı, diğerleri üzerinde güç sahibi olmak isteyen ve açgözlülüklerini doyurmak isteyen ruhların oluşturduğu gruplar tarafından kendilerine yapılan tüm yanlış ve haksızlıkları öğrenecek. Doğrudan veya dolaylı olarak yapmış oldukları her eylem yoğun bir inceleme altına alınacak ve bunlar çok yakın bir zamanda olacak. Evet, büyük hadise yaklaşıyor diyoruz sürekli. Gelin bu büyük hadise nedir sorusunun cevabıyla başlayalım. Basitçe söylemek gerekirse hadise dünya üzerindeki ilahi ışığın ve sevginin tekil, kozmik ve tamamen görünür bir şekilde gezegensel boyutta bir parlamasıdır. İlahi ışık ve sevginin bu güçlü dalgaları doğrudan kaynaktan gelecek. Işık büyük merkez güneşin içinden geçerek galaksinin ve güneş sistemimizin içinden geçecek. Ve dünyanın tümüne yani gezegendeki tüm canlılara aynı anda ulaşacak. Gaia ve onun bütün sakinleri hadiseyi görüp hissedebilecekler ve bundan etkilenmeyen tek bir kişi kalmayacak. Peki hadise sırasında neler yaşanacak? Hadise anında tüm enkarne ruhlar sayacağım duyguları hep birlikte güçlü ve inkar edilemez bir dalgalanma olarak hissedecekler. Koşulsuz sevgi, İlahi mutluluk, kim olduğumuzun tam olarak kabulü, ilahi şükran ve nihayet evimizde olmamızdan dolayı tekrar tekrar hissedeceğimiz memnuniyet. Bu güçlü enerji dalgası sırasında bazılarınız yükseliş üstadlarının belirmesine tanıklık edebileceksiniz. Bunlar liderler yani kurucular veya bunlara yakın manevi bağlantıya sahip olan inançların liderleri, kurucuları. Bu anlattıklarıma rağmen birçoğunuz hadisenin nasıl bir his olduğunu hayal bile edemeyebilirsiniz. Çünkü bir karşılaştırma noktası olarak daha önce benzer bir yaşam deneyimine sahip değiliz. En azından bu yaşam diliminde. Ancak bazılarınız meditasyon ve manevi uyanışınız sırasında tabii ki çok daha küçük bir ölçekte hadiseye benzer bir şey yaşamış olabilirsiniz. Eğer bu ikinci gruba aitseniz, geçmişte daha önce hissettiğiniz her şeyi, az önce anlattığım hislerin tümünü tekrar hissedeceğinizi ve gelecek olan hadise sırasında bu deneyiminizin kat ve kat daha büyüyeceğini göreceksiniz. Ancak hadiseden sonra herkese neler olacak açıklamak biraz zorlaşıyor. Her birimiz hadiseyi birazdan anlatacağım 4 farklı ruh grubu arasında ait olduğumuz ruh grubunun türüne bağlı olarak farklı bir şekilde algılayacak ve değişik bir işleme tabi olacağız. Grup 1. Uyanmış ruhlardan oluşur. Işık işçilerinden. Hadisenin gerçekten ne olduğunu bilip anlayacaklar. Aynı zamanda Gaia yani Nova dünyanın başlangıcını ve zamanın sonunu işaretleyecek büyük bir katalizör olacaklar.
Küçük bir dipnot. Daha önce belirtmemiş olabilirim ama zaman dediğimiz olgu da 3. boyuta özgü bir yanılsama. Bu nedenle zamanın sonu tabiri kullanılıyor. Ayrıca düşünce gücüyle yaratım süremiz de bu yüzden ışık hızı yerine biraz gecikmeye sahip. Görselde de basit olarak gördüğünüz gibi frekans yükseldikçe zaman illüzyonundan kurtuluyorsunuz ve düşündüğünüzü yaratma süreniz de kısalıyor. Her adımda ışık hızına yaklaşıyorsunuz. Devam edelim. Bu grup çok önemli bir nedenden ötürü diğer insanların çoğundan daha önce uyandırıldılar. Kılavuzlar, yol göstericiler ve 5. boyuttaki yaşamın liderleri olarak nitelendirildiler. Her biri bu an için çok uzun zamandır eğitiliyor ve hazırlanıyorlar. Ve şimdi de liderlik gömleğini giymeye ve öğretmenler, rehberler ve eğitmenler olmak için geldikleri bu dünyada göreve tamamen hazırlar. Sevgili ışık işçileri, hayatınızın planı, ihtiyacınız olan sonraki adımlar, bu büyük hadiseden sonra üstleneceğiniz rol, yüksek benliğiniz ve ait olduğunuz ruh grubu tarafından daha derin ve açık bir şekilde size açıklanacaktır. Çoğunuz aradığınızı hali hazırda buldunuz. Bir şekilde bu ışık işi rollerine zaten başladınız. 5. boyuttaki yaşam tarzının liderleri olarak gelişmiş ileri uygarlıklara ait galaksili kardeşlerinizden sürekli rehberlik ve doğrudan yardım alacaksınız. Gaia'nın, ışık kürenin gezegensel şifasına ve oluşumuna yardımcı olacak, bu galaksi sakinlerinin derslerinden keyif alacaksınız. 5. boyuttaki pek çok yeni yapılar artık hayata geçirilmeye hazır. Ruhsal güçleriniz tamamen uyanıp daha hızlı bir şekilde gelişmeye başlayacak. İnsanlığın kısa bir süre sonra telepati ile iletişim kuran bir ırk olacağını düşündüğünüzde düşüncelerinize nasıl hakim olacağınızı öğreneceksiniz. Düşüncelerinize hakim olmak, yaratılış ve tezahür yani yaratım sanatında ustalaşmak için ilk adımdır. Galaksideki kardeşleriniz de size bu konuda yardımcı olacaklar. Onlarla olan dersleriniz tamamlandığında bu bilgiyi başkalarıyla paylaşmak için dünyayı dolaşacaksınız. Böylece yeni dünyadaki tüm insanlar bir gün üst benlikleri seviyelerinde yaşıyor olacaklar. Tümü güçlü yaratıcılar ve yoktan var ediciler olacak. Dünya, birlik ve beraberliği gerçekten barındıran, sadece sevgi varlıklarından oluşan bir gezegen olacak. 5. boyuta yükselmiş usta varlıklar. Grup 2. Yüksek benlik tarafından bu yaşamında henüz yükselmeye karar vermemiş olan uyanmamış ruhlardan oluşur. Bu grup için hadise muazzam şok ve kafa karışıklığını tetikleyecek ve başlarına ne geldiğine dair daha fazla anlayışa yönelik araştırma başlatmaya neden olacak. Hadise tüm yaşamlarında duyabilecekleri en yüksek alarm ziline benzetilebilir. Artık göz ardı edilemez bir alarm zili. Onlar sadece kendilerinin hissedebilecekleri derin bir aciliyet duygusuyla sevgili ışık işçisi arkadaşlarından yardım almaya başlayacaklar. Onlar kendi yüksek ışık yolunda ilerlemelerine yardımcı olmak için ihtiyaç duydukları yüksek bilgiye sahip olan mükemmel akıl hocasını sezgisel olarak bulacaklardır. Ruhsal gelişim hayattaki ana odak noktaları haline gelecektir. Grup 3. Yüksek benlik tarafından bu yaşamında yükselmemeye karar vermiş olan uyanmamış ruhlardan oluşur. Onlar da aynı zamanda büyük hadisenin yoğunluğunu hissedecekler ve de o sırada ortaya çıkan tüm hisleri deneyimleyecekler. Ancak bittikten sonra 3. boyut modeline yavaşça geri döneceklerdir. Hadise ile ilgili olarak gerçek ve otantik haberlerle karşılaşıp ne anlama geldiklerini anlasalar bile içsel tepkileri güçlü olacak. Şüpheler, inançsızlık ve inkar üstün gelecek. Hadise, dünya gezegenindeki tüm enkarnasyon yapmış ve şu anda hala uyuyan ruhlara yapılan en büyük uyandırma çağrısıdır. Ancak bu ruh grubu yüksek benlik seviyesindeyken bu yaşamda uyanmamaya karar vermiş olanlar ve onlar çok derin uyuyor. Bu nedenle hadiseye maneviyatları ile ilgili inanışlarda yer olmadığından ilgi göstermeyeceklerdir. Başka bir deyişle şu anki yaşamda yükselişe zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak hazır değillerdir.
Grup 4. Yüksek benlik tarafından bu yaşamda karanlık olmanın her türlü rolünü oynamaya karar vermiş ruhlardan oluşuyor. Bu özel ruh grubunda iki tür karanlık var. Şu anda dünyada olup bitenlerin farkında olanlar ve hadisenin ne olduğu ve ne anlama geldiği konusunda hiçbir fikri ve kaygısı olmayan, tamamen karanlıkta olanlar. İnsanlığın ruhsal uyanışını önleme ve durdurma çabalarına şimdiye kadar aktif, kasıtlı ve ne yaptıklarını bilerek sahip çıkanlar, zamanlarının sonuna geldiklerini kesin bir şekilde anlayacaklar. Karanlık amaçları ve nedenleri uğruna olan her şeyi kaybedeceklerini bilecekler. Çünkü insanlık bu karanlıkların daha düşük titreşimli 3. boyut bilincinin geliştiği ortamda artık yaşamayı hiç istemeyecek. 4. gruptaki ruhlar büyük hadiseden sonra üstlenecek iki olası yol ile karşı karşıya gelecek. 1. yol, üst benliğe ait ışık ve sevgiye olası bir dönüş yoludur. Bu ruhların ışığı kucaklaması ve bu mevcut yaşamda ilahi kökenlerine dönmeleri için son bir final, son bir şans sunan yol budur. Bunu seçerek bu yolu yürümek büyük cesaret gerektirir. Bunların hepsi mevcut yaşamları boyunca yaptıkları tüm hataları, yani gezegene zararlı olan ve veya kendi ülkelerinin halklarına, gruplarına, toplumlarına, vatandaşlarına zarar veren her şeyi itiraf etmek zorundadırlar. Her şey nasıl olsa bu veya başka şekilde açıklanacaktır. Gaia'da hiçbir şey gizli kalamaz. Gezegendeki her insan bir gün bu daha önce başkaları üzerinde güce sahip olan ve açgözlülüğünü tatmin etme güdüsü olan ruhlar tarafından kendilerine yapılan tüm yanlışları öğrenecekler. Bu noktada unutulmamalıdır ki saydığım her grubun doğrudan veya dolaylı olarak yapmış olduğu her zararlı eylem yoğun bir incelemeye maruz kalacaktır. Karanlıkta iyice kaybolan bazı ruhların ışık yoluna geri döndürmenin mümkün olmadığı zamanlarda önlerinde olacak tek seçenek 2. yoldur. Başka bir yola izin verilmeyecek. 2. yol. Bu ruhların birlik bilincinin alemdeki sevgi dolu kucaklamasına geri döndürülmesi, dönüştürülmesi ya da birleştirilmesi gereklidir. Daha sonra ikilik yani dualite, korku, yoksunluk ve ayrılık bilincini destekleyen farklı 3. boyut gezegenlere doğmalı yani enkarne olmalıdırlar. Onların ışık kaynağına dönüşü sevgi dolu, saygılı bir şekilde gerçekleşecektir. Bu ruhların başka bir düşük titreşimli gezegende ışığın yüksek patikasındaki karanlık rollerini oynamak üzere yaşamalarına izin verilecektir. Yüksek benlikleri ışık ve sevgiyle yeniden bir araya gelmeye hazır olana dek rollerine devam edeceklerdir. Tıpkı biz uyananların bugüne kadar yaptığı gibi. Burada kısa bir es vermem gerektiğinin farkındayım. Evet, Grup 4 için 1. ve 2. yollarda anlattıklarım sanırım hepinize çok tanıdık geldi. Tabii çok önemli bir farkla. Bugüne kadar olumsuz ve negatif ayrıntılarla dolu hikayesinin adına kıyamet diyordunuz. Ama aslında istisnasız her ruh için sevgi ve ışık dolu, öyle veya böyle mutlaka mutlu bir kavuşma içeren versiyonunu ilk defa duyuyorsunuz. Şimdi soruyorum size. Ortada emin olduğumuz iki nokta var. Sevgi ve ışığın mutlak galibiyeti ve negatiflerin olumsuz her enerjiden beslenip güçlendikleri. O halde böyle bir durumda bu anlattığımız gelecek kime göre kıyameti ifade ediyor sizce? Yani bu illüzyonun son bulması ve her şeyin ortaya döküleceği, kimin işine gelmediği için adına kıyamet denilmiş diyorum. Anlayın artık. Bir dakika, altın vuruşumuzu serinin sonunda yapacaktık değil mi? O halde hala anlamayan varsa altın vuruşu beklemeye devam. Bu grupların dışında bazılarımız da diğer sebeplerin yanı sıra direkt tanık olmak için buradadır. Burada hatırlanması gereken önemli bir nokta var. Her ruha yaşamlarında her istediğini yapma özgür iradesi verilmiştir. Bir kaygı yok, kınama yok. %100 özgür iradenin hakim olduğu evrende yaşıyoruz.
Şu anda 4. gruba ait olan her bir ruh, doğum öncesi yani üst benlik seviyesindeyken, bu yaşamda 1. yolu takip ederek yükselmeyi veya 2. yolu takip edip, hazır olduğunda daha sonraki bir zamanda başka bir yerde yükselmeye karar vermiş durumdadır zaten. Şu anda beni duyan tüm ışık işçileri, sizden beklenen örnek olarak liderlik etmektir. Büyük hadiseden önce 4. grup 1. yoldaki bu ruhların tüm yanlışlarını kucaklamayı, affetmeyi ve unutmayı gönüllü olarak isteyenlerden ve ilk adımı atacak olanlardan biri olmalısınız. Işığınız yükselsin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.